Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internette gördüğüm bir yöntemi, pratik bir yöntemi sizlerle denemek istedim. Hem sizler görmüş olursunuz hem de ben ilk denememi sizlerle paylaşmış olurum. Bu şekilde davlumbazımın üst tarafındaki parçayı çıkardım. Şimdi bunları güzelce streçleyeceğim. Bu yöntemi öncelikle bulaşık makinemde denemek istiyorum. Çünkü bulaşık makinemin üst tarafı lavabonun yani tezgahın üstünde olduğu için ister istemez bu çay damlayabiliyor, su lekesi damlayabiliyor, yemek artıkları derken üst tarafı hep pislendiği için orayı streçleyeceğim. Daha sonrasında davlumbazımı streçleyeceğim. Özellikle inox malzemeler üzerine kesinlikle yağ çözücü, ağır kimyasal içeren ürünler kullanmayın. Bununla ilgili videom var kanalımda. Onu da açıklama kısmına sizler için yükleyeceğim. Güzelce deterjanımı sürdüm arkadaşlar. Güzelce temizledim, siliyorum. Ben inox yüzeylere daha çok bulaşık deterjanı kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Güzelce sildim, kuruladım havluyla. Şimdi üzerini güzelce streçle kapatacağım. Bu yöntem ilk bakışta saçma gibi gelebilir. Neden uğraşayım ki diye gelebilir. Fakat ben yaptım. Gayet de faydasını gördüm. 2 gün sonra bu videoyu hazırlıyorum şu an. 2 gündür ne kir var, ne su, ne çay damlası. Yani inanın çok pratik oluyor. Bu şekilde tek seferde silin. Sonra streçleyin. Bir komşunuz gelir, ani bir misafiriniz olur. Hemen streci üzerinden çıkarıp güzelce eviniz temiz görünür. Zamanınız varken tek seferde bu şekilde yapın. Sonrasını düşünmeyin. Ya benim açımdan çok pratik oldu. Çünkü bilemiyorsunuz size ne zaman misafir gelecek. O halde de komple evi temizlemeniz mümkün olmayabiliyor. Bu şekilde yapmak bence daha mantıklı geldi. Bu bulaşık makinemi güzelce streçledim arkadaşlar. Şimdi ocağımı güzelce sildim, temizledim. Şimdi davlumbazımın üst tarafını streçleyeceğim. Yine aynı şekilde kurumuş hali bu. Havluyla kuruttum. Güzelce streçleyeyim. O bölümü sizlere gösteremiyorum. Çünkü tripod orada durmuyor. Bu şekilde güzelce streçledim. Burada size şunu da söylemek istiyorum. Şimdi aspiratörü açarsan yanar falan diyecek olanlar var. Ben arkadaşlar aspiratörümün fişi bağlı değil. Yani kullanmıyorum. Hatta gider borusu mu ne o da takılı değil bende. Yani yok. Hiç kullanmadım. Hani bu evlenirken alırlar ya sırf hava olsun. Benim neyim eksik? Kasrem var falan diyenler için biz de öyle bir almış bulunduk arkadaşlar. Yani aspiratör çok yaktığı için kullanmıyorum. Çok elektrik harcıyor. Devir tasarruf devri diye düşünüyorum. Çünkü mutfağımda 2 tane balkon yani cam var. Onları açmayı daha uygun görüyorum. Sadece öyle süs amaçlı koyacak yerim olmadığı için öyle taktırdık ama fişi takılı değil yani açık değil. Bunu sizlere belirtmek istedim. Her gün de bu şekilde yani her hafta her temizlikte ayrıca bir aspiratörü silmek istemiyorum yani açıkçası. Bu nedenle bu şekilde streçlemek bana daha kolayıma geldi. Yine en çok tozlanan yer olduğu için sizler de bu şekilde temizlik yapınca silin. Ani bir misafiriniz, akrabanız gelince streç kaldırıp rahatlıkla tertemiz evinize davet edebilirsiniz. Yani bu açıdan ben çok faydalı gördüm bu yöntemi. Kim bulmuşsa çok sağ olsun. Sizlere de ışık olması açısından yani fikir vermek amaçlı bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Bu parçasını da güzelce streçledim, yerine koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da güzel oldu. Üst tarafı bir de pislenince çıkmıyor, yağ siniyor içine, o yani bir bulaşık yıkar gibi olmuyor. Silenler daha iyi bilir. Bu şekilde tertemiz. Şu an 2. günüm. Hiçbir sorun yaşamadım. Zaten kullanmıyorum. Bulaşık makinemde bu şekilde üst tarafı pislenmiyor. Oraları yaptıktan sonra fırınlamada yapmayı düşündüm ertesi gün. Çünkü fırını da ben hiç kullanmıyorum. Hatta fişi bile takılı değil. Fırını da çok yakıyor. Ben bunun yerine airfryer aldığım için o daha kullanışlı geliyor.
Hatta bu şekilde içerisine fazlalık bakliyatlarımı koyarak, yani bir erzak dolabı olarak kullanıyorum. Size de fikir vermek istedim. Bu dış yüzeyi çok pisleniyor. İnanılmaz pisleniyor. Buraları da en kısa zamanda güzelce temizleyip streçlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Size de fikir verme amaçlı bu videoyu çekiyorum dediğim gibi. Yani daha kullanışlı olur benim için. Aslında komple satmak daha mantıklı ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde mutfak dolaplarınızın üst tarafını bilenler bilir. Aşırı kirleniyor. Yani malzemeler olsa bile kirleniyor. Oralara da güzelce streçleyen kişileri gördüm. Siz de yapabilirseniz o şekilde yapın. Çünkü mutfak dolaplarının üstünü temizlemesi çok zahmetli. Mutfağın mermerini çıkınca da mermer kırılabilir. Kesinlikle o hatayı yapmayın. Ben bir defa mutfak mermerini kırdım çünkü çıkarak. Buralarda arkadaşlar böyle mutfak dolabı olanlar bilir. Gördüğünüz gibi inanılmaz yeni silindiği halde parmak lekeleri, su lekeleri kalıyor. Buraya da güzelce streç koymak bence çok faydalı olur. Gördüğünüz gibi davlumbazımın o gri olan borusu yok. Hatta girdiğimde oraya bir duvardaki bölümüne, çıkış bölümüne bir tane havlu geçirmişlerdi. Yani hiç almadım havluyu da, yani dokunmak istemedim o şekilde. Zaten kullanmıyordum, dursun dedim. Buralarda ister istemez yağlanabiliyor. Kullanmasak bile oralar yağlanabiliyor. Aslında komple seti alıp satmak daha mantıklı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.